Adımı söylemeyeceğim. Zaten önemli değil. Bu hikayeyi dinleyen birisin sadece. Tıpkı benim bir zamanlar dinlediğim gibi. Saat 22:13'tü. Gece vardiyasında tek başımaydım. Hastanede garip bir sessizlik vardı. Ne hemşirelerin kahkahası ne de ambulans sirenleri. Sanki herkes nefesini tutmuştu. Zemin kata inip soğuk hava odasına girdim. Rutin teslimatlar başlamıştı. İçeri getirilen ceset torbası diğerlerinden farksızdı. Etiketinde sadece şu yazıyordu: kimliksiz kadın, yaklaşık 28 yaş, boğulma şüphesi. Torbayı açtım. Soğuk tenli, dağınık saçları, çatlamış dudakları. Ama en garibi şuydu: yüzünde bir ifade vardı. Sanki biri onu öldürmemişti. Sanki bir şey görmüştü. Çok korkutucu bir şey. Otopsi hazırlıklarına başladım. Elim alışkındı. Ama bu kadının içinden gelen sessizlik farklıydı. Sanki bir şey söylemek istiyordu. Göğüs kafesini açarken bir ses duydum. Kapı gıcırtısı gibi hafif ama tok. Arkamı döndüm. Kimse yoktu. Soğuk hava sisteminden sandım. Devam ettim. Ama sıra ağzına geldiğinde lateks eldivenimin dudaklarına değdiği anda bir şey takıldı elimin altına. Parmaklarıma bir kağıt değdi. Ağzının içinde katlanmış, ıslanmış, koyu renkli bir not vardı. Titreyerek çıkardım. Not mavi mürekkeple yazılmıştı. Ve sadece 3 kelime vardı. Bu beden benim değil. Kala kaldım. Mümkün değildi. Birisi bu kağıdı nasıl olur da onun ağzına yerleştirirdi? Ceset teslim edilirken hastane kayıtları kontrol edilmişti. Üstelik kağıt çok eski gibiydi. Sanki yıllarca bir yerde kalmış gibi. Yırtık kenarlar, mürekkebi yayılmış harfler. Aklıma deli sorular geldi. Ya gerçekten bu kadın kendi bedeninde değilse, ya buraya getirilen sadece bir kabuksa? Gece ilerledi. Saat 1:11. Otopsi kayıtlarına notu eklemedim. Bunu bir dosyaya koyup cebime attım. Ama hata ettim. Çünkü o andan sonra gariplikler başladı. Güvenlik kamerası monitöründe hareket algılandı. Kadının cesedi hafifçe kıpırdamıştı. Kas seyirmesi olabilir dedim kendi kendime. Ama hareket ritmikti. Göğüs yavaş yavaş inip kalkıyordu. Sanki nefes alıyor gibiydi. Kamera kayıtlarını geri sardım ve bir şey daha fark ettim. Ceset torbası açılmadan 5 dakika önce o masa boştu. Evet, boştu. Kayda göre cesedi ben getirmemiştim. Hiç kimse getirmemişti. Ama kayıttan sonra bir anda masanın üzerindeydi. O gece morgda kalmadım. Kapıyı kilitleyip çıktım. Ama o not hala cebimdeydi. Bu beden benim değil. Evime döndüm. Kapımı kilitledim. Cebimden notu çıkardım. Fakat o artık yoktu. Onun yerine aynı kağıtta bu yazıyordu: senin bedenin artık benim. Telefonum çaldı. Numara gizliydi. Açtım. Hiç ses yoktu. Sadece nefes sesi. Ve ardından benim sesimle konuşmaya çalışan bir kadın sesine benzer tonda bir ses algıladım. Sen artık morgdasın. Bu hikayeyi anlatan ben değilim. Sensin anlatılan. Tam o anda ekranım karardı. Simsiyah bir fon ve beyaz harflerle bir cümle belirdi. Sıra
sende. Ve şimdi sen, evet, sen bu hikayeyi dinleyen kişi. Kulaklığını taktın, sakinleşmek istedin belki. Sadece bir hikaye dinleyeceğini sandın. Ama bu hikayeyi yazan ben değilim. Bu sesi duyman tesadüf değil. Çünkü o not şimdi senin cebinde. Ve eğer bu gece rüyanda bir ses duyarsan sana şöyle diyecek: bu beden senin değil.